1950'li yılların sonunda. İkinci Dünya Savaşı'nın travması hala tazeydi. Milyonlarca insan nasıl oldu da bir adamın emriyle katliam yaptı? Bu soruya cevap arayan psikolog, tarihin en rahatsız edici deneylerinden birini tasarladı. Denekler, başka bir kişiye aslında bir aktöre, elektrik şoku vermeleri istenen bir simülasyona alındı. Her yanlış cevapta şok şiddeti artıyordu. Bağırışlar, çığlıklar, yalvarmalar. Ama otorite figürü, beyaz önlüklü adam, sadece bir cümle söylüyordu. Lütfen devam edin. Sonuç şok ediciydi. Katılımcıların %65'i, karşıdaki kişi acı içinde bağırmasına rağmen, en yüksek seviyedeki şoku vermeye devam etti. Sıradan insanlar, yalnızca emir alarak nelere razı olabiliyordu. Birkaç yıl sonra, benzer bir soruyu cevaplamak isteyen başka biri çıktı. Zimbardo, 1971'de, üniversitesinde bir mahkum hapishane simülasyonu kuruldu. Denekler rastgele gardiyan ve mahkum rollerine ayrıldı. Deney sadece 6 gün sürdü. Ama bu 6 günde gardiyanlar sadistleşti. Mahkumlar çöktü. İşkence, aşağılama ve psikolojik çöküş, gerçek hayat gibi hissediliyordu. Zimbardo'nun deneyi yarıda kesildi. Ama insan zihninin, rol oynarken bile nasıl karanlıklaşabildiğini gözler önüne serdi. Bu deneyler bize şunu gösterdi. İnsan zihni, otoriteye boyun eğdiğinde, etik sınırlar hızla buharlaşabilir. Belki de içimizdeki karanlık o kadar uzak değil. Zihnin labirentine hoş geldiniz. Günlük hayatımızda kararlar alırız, düşünürüz, hissederiz. Ama tüm bunları gerçekten biz mi yapıyoruz? Belki de zihnimiz bizim değil. Binlerce yıldır filozoflar, bilim insanları ve psikologlar insan zihninin sırlarını çözmeye çalıştı. Bazıları onu anlamaya, bazıları ise kontrol etmeye çalıştı. Peki ya siz? Zihninizin gerçekten özgür olduğunu düşünüyor musunuz? Bu video, insan psikolojisinin karanlık yönlerini keşfe çıkan bir yolculuk olacak. Gerçek deneyler, korkunç uygulamalar, görünmeyen manipülasyonlar ve zihnin kendini nasıl koruduğuna dair şaşırtıcı bilgilerle dolu. Hazırsanız başlayalım. Zihnin en karanlık köşelerine doğru bir yolculuk başlıyor. 20. yüzyılın başları. İnsan zihnini anlamak adına atılan adımlar, bazen insanlık dışı uygulamalara dönüştü. Frenoloji, kafatasının şekline bakarak, insan karakterini ve zekasını belirleyebileceğini iddia. Bugün tamamen çürütülmüş bir teori. Yine de, o dönemde ciddi bilimsel itibar gördü ve toplumsal önyargıları besledi. Lobotomi, bir zamanlar akıl hastalıklarının çözümü olarak kabul edilen, beynin ön loblarının kesilmesi veya tahrip edilmesi işlemi. Hastalar ağır yan etkilerle karşılaştı. Kişilikleri değişti, hayatları karardı. Elektroşok tedavisi, bugün bile tartışmalı olan, ancak gelişmiş tekniklerle hala kullanılan bir yöntem. O dönemde ise bilinçsizce ve çoğu zaman acımasızca uygulandı. Freud'un bastırılmış arzular teorisi, insan davranışlarını anlamada devrim yarattı. Ama aynı zamanda kafa karıştırıcı, bazen zarar verici yaklaşımları da beraberinde getirdi. Akıl hastalarının toplumdaki yeri ve onlara uygulanan tedaviler, psikoloji tarihinin en karanlık sayfalarını oluşturuyor. Ama bu karanlık tarih, insan zihnini anlamaya çalışan bilimin evrimleşmesine ışık tuttu. Görünmez, her gün zihinlerimizi şekillendiriyor. Reklamlar, sadece ürün satmakta kalmıyor. Bizim ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi, ne istediğimizi bile biçimlendiriyor. Bilinçaltımıza yerleşen mesajlar, farkında olmadan seçimlerimizi etkiliyor. Televizyon, internet ve sosyal medya, sonsuz bilgi akışı içinde, hangisi gerçek, hangisi kurgu? Medya, duygularımızı manipüle etmek için psikolojiyi araç olarak kullanıyor. Algılarımız, reklamcıların oyun alanı haline geldi. En basitinden, bir ürünün logosu, renk seçimi, hatta müziği bile bilinçaltımıza mesaj gönderiyor. Ve biz, çoğu zaman bu oyunun farkında bile değiliz. Peki bu bilinçaltı saldırısından nasıl korunabiliriz? Öncelikle fark etmek gerekiyor. Teknoloji hayatımızın her köşesine yayıldı. Sosyal medya platformları, dikkatimizi çekmek için yarışıyor. Her bildirim, her beynimizde dopamin patlaması yaratıyor. Bu, bizi daha fazla etkileşime itiyor ama özgür irademiz ne kadar gerçek? Dikkat ekonomisi, biz farkında olmadan bizi bağımlı hale getiriyor. Üstelik yapay zeka destekli algoritmalar,
İlgi alanlarımızı en ince ayrıntısına kadar analiz edip bize özel içerikler sunuyor. Bu, bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer yandan zihinlerimizi kapana kıstırıyor. Deepfake'ler, sanal gerçeklik ve yapay zeka destekli manipülasyonlar, gerçeklik algımızı tehdit ediyor. Peki bu dijital karmaşadan nasıl çıkacağız? Ama her karanlığın içinde bir ışık vardır. Zihin, kendini yenileyebilen inanılmaz bir organ. Mindfulness ve meditasyon, farkındalığımızı arttırıyor. Zihnimizi sakinleştiriyor. Nöroplastisite, beynimizin değişim ve adaptasyon yeteneğini gösteriyor. Duygusal zeka, insan ilişkilerimizi güçlendiriyor. İçsel dengemizi korumamıza yardım ediyor. Karanlıkla yüzleşmek zor olsa da, zihninizi özgürleştirmenin yolu burada. Siz de bu yolculukta adım atabilirsiniz. Zihin bir labirent. Kimi o labirente hapsolur, kimi çıkışı bulur. Düşüncelerimiz, duygularımız, kararlarımız. Hepsi gerçekten bizim mi? Yoksa görünmez iplerle yönlendirilen kuklalar mıyız? Cevaplar sizin zihninizde saklı. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Unutmayın, özgürlük önce fark etmekle başlar. Zihin ve otorite, insanlığın karanlık labirenti. 1950'li yılların sonunda dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç izlerini taşımaya devam ediyordu. Milyonlarca insan, tek bir liderin emriyle nasıl oldu da böyle bir kıyıma ortak olmuştu? Bu soruya cevap arayan psikolog, insan doğasının karanlık yönlerini ortaya çıkaran bir deney tasarladı. Deneklerden, başka bir kişiye aslında bir aktöre, yanlış cevap verdikçe artan şiddette elektrik şoku vermeleri istendi. Çığlıklar, yalvarışlar, korku. Ama otorite figürü, beyaz önlüğüyle sadece şu cümleyi tekrar ediyordu. Lütfen devam edin. Sonuç sarsıcıydı. Katılımcıların %65'i, karşılarındaki kişi acı içinde bağırsa da, en yüksek şiddetteki şoku vermeye devam etti. Demek ki sıradan insanlar, yalnızca emir alarak etik sınırları aşabiliyordu. Birkaç yıl sonra, Zimbardo Üniversitesi'nde bir hapishane simülasyonu kurdu. Rastgele gardiyan ve mahkum rollerine ayrılan denekler. Sadece 6 gün içinde deneyin durdurulmaz. Bunu gerektirecek kadar karanlıklaştı. Gardiyanlar sadistleşti, mahkumlar çöktü. Rol yapma bile, insan zihnini dönüştürmeye yetmişti. Bu deneyler şunu gösterdi. İtaat, bireyin içindeki merhameti susturabilir. Bugün, fiziksel değil, dijital bir otoritenin hükmündeyiz. Reklamlar, algoritmalar, sosyal medya zihinlerimizi biçimlendiriyor. Bilinçaltımıza sessiz mesajlar fısıldanıyor. Ne alacağımız, ne düşüneceğimiz, neye hayran kalacağımız bize fark ettirilmeden belirleniyor. Bir logonun rengi, bir müziğin tonu, bir görselin yerleşimi. Hepsi bir stratejinin parçası. Her bildirim, dopaminimizi tetikleyerek bizi daha bağımlı kılıyor. Ancak her karanlık tünelin sonunda bir ışık vardır. Mindfulness, duygusal zeka ve nöroplastisite gibi yaklaşımlar, zihni yeniden inşa etmenin yollarını sunuyor. Farkındalık geliştikçe manipülasyona karşı direncimiz artıyor. Unutma, zihnini korumak, kendini korumaktır. Ve özgürlük her zaman fark etmekle başlar. 1953 ABD Başkanı, ülkesinin Sovyetler karşısında geride kalmasından endişeliydi. Soğuk Savaş, yalnızca silahlarla değil, zihinlerle de kazanılacaktı. Düşmanı kontrol altına almak için geleneksel yöntemlerin yeterli olmadığını biliyordu. Bu yüzden akıl almaz bir projeye başlandı. Mekke, 149 alt projeye bölünmüş bir gizli araştırma programıydı. Üniversiteler, hastaneler, ordu, istihbarat, ilaç şirketleri, hepsi bu zincirin bir halkasıydı. Deneklerin çoğu, denek olduğunu bile bilmiyordu. Veriliyor, hipnoz uygulanıyor, uykusuz bırakılıyorlardı. Bazı denekler haftalarca karanlık odalarda tutuldu. Bazıları ise bir daha hiç uyanmadı. 1960'larda bu deneyler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 1973'te tüm Mekke belgelerini yaktı. Ama birkaç klasör, birkaç satır kurtuldu. Zihin kontrolü bir komplo değil. O, devlet eliyle yürütülmüş, belgelenmiş bir gerçeklik. Ve en korkuncu ne biliyor musun? Bu sadece başlangıçtı.
Beyin, yaklaşık 86 milyar nöron ve trilyonlarca bağlantıdan oluşan, insanlık tarihindeki en karmaşık yapı. Ama bu karmaşıklık aynı zamanda zayıflık da demektir. Çünkü beynimiz sadece kendi içinden gelen sinyallere değil, dışarıdan gelen etkilere de açıktır. 1950'lerden bu yana bilim insanları şunu biliyordu: elektrik, ses, manyetik dalga. Beyin bu sinyalleri yalnızca algılamaz, tepki verir. İşte zihin kontrolünün bilimsel temeli tam da burada başlar. Elektromanyetik uyarım, yani TMS. Beynin belirli bölgelerine dışarıdan manyetik darbeler göndererek düşünce, duygu ve davranışı geçici olarak değiştirebilir. Depresyon tedavisinde kullanılabilir. Ama ya kötüye kullanılırsa? Bazı deneylerde insanları 15 dakikalık TMS uygulaması sonrası ahlaki kararlarında değişiklikler tespit edildi. Yani bir kişiye doğru olanı düşündürmek mümkün. Bir diğer araç, binaural, yani çift frekanslı ses dalgaları. İki kulağa farklı frekanslar verildiğinde, beyin bu farkı algılayarak yeni bir ritim yaratır. Bu ritim zihinsel durumu etkiler. Odaklanmayı artırabilir, korkuyu bastırabilir veya tam tersi. İnsanlar bir zamanlar tanrılarla konuşmak için dua ederdi. Bugün ise zihinlerini kontrol etmek için kulaklık takıyorlar. Bilimsel zihin kontrolü, gelecek değil. O çoktan başladı. Sadece buna teknoloji değil, terapi dendi. Ve sen, beyninde kaç düşüncenin gerçekten sana ait olduğundan emin misin? Bir ekrana kaç saat bakıyorsun günde? 3 saat, 5 saat, 10 saat. Peki hiç düşündün mü? Bu ekran sana ne gösteriyor? Zihin kontrolü artık laboratuvarlarda değil, reklam ajanslarında, haber stüdyolarında, dizilerinde. Renkler, tekrar, logolar, sloganlar. Hepsi beyninin karar alma merkezine sinsice işliyor. Kırmızı, iştahı açar. Mavi, güven hissi verir. Yeşil, doğallık. Şirketler bu dili senden önce öğrendi ve sen onların istediklerini düşünmeye başladın. Sadece bir reklam deyip geçtiğin her görüntü aslında sana ne düşüneceğini söyleyen bir mesaj taşıyor. Ama o mesaj doğrudan değil, bilinçaltında yankılanıyor. Mesajlar sadece efsane değil. 1957 yılında bir sinema salonunda yapılan deneyde iç ve patlamış mısır yazıları 1/3000 saniyelik hızla perdeye yansıtıldı. O gün satışlar %18 arttı. Bilinç fark etmedi ama beyin aldı mesajı. Bugün bu teknik çok daha gelişti. Algoritmalar senin neye hassas olduğunu biliyor. Ve medya, seni tanıdığından daha iyi tanıyor. Zihin kontrolü bağırmaz, fısıldar. Ve o fısıltılar, şimdi her ekranda. Amerika Birleşik Devletleri'nin en karanlık projelerinden biri olan Meke, sadece deneysel bir çalışma değildi. Bu proje, insan zihnine hükmetmenin sınırlarını zorladı. Ancak bu defa, teoriler değil gerçek isimler konuşuyor. İşkenceden sağ çıkanlar, zihinleri parçalananlar ve sonsuza dek sessizliğe gömülenler. 1950'li yılların ortasında tarafından başlatılan bu proje, dozajları artırılmış deneyleriyle başladı. Kurbanlar çoğu zaman deneyde olduklarının farkında bile değildi. Gibi ileride tarihe olarak geçecek bireyler bile bu deneylerin gölgesinde yetişti. Bazı denekler ise, hükümetin kendi vatandaşlarını kobay olarak kullandığını, yıllar sonra itiraf mektupları ve dava kayıtlarıyla ortaya koydu. Frank örneğinde olduğu gibi, bir biyolojik savaş uzmanı, verildikten günler sonra intihar etti. Oysa ailesi bunun planlı bir infaz olduğunu iddia etti. Bu bölümde, Meke deneylerine bizzat katılan isimlerin ifadelerini, gizli tutanaklarda yer alan deney protokollerini ve kamuoyundan yıllarca gizlenen korkunç gerçekleri birlikte inceliyoruz. Zihin kontrolü, sadece kurgu romanlara ait bir senaryo değil. Gerçek insanlar, gerçek acılar ve devlet eliyle yapılmış manipülasyonlar. Ve ne yazık ki, bu hikayelerin çoğu henüz anlatılmadı bile. Hipnoz, yalnızca bir sahne gösterisi mi? Yoksa insan zihninin kapılarını kilitsiz bırakan, tehlikeli bir anahtar mı? Soğuk Savaş yıllarında ve Sovyetler hipnozu silah olarak kullanmak için yarıştılar. Amaç basitti: bir insanın bilinçaltını ele geçirmek, onu emirle hareket bir kuklaya dönüştürmek. Bazı deneylerde insanlar hipnotize ediliyor. Onlara sahte anılar yerleştiriliyor ve hatta suikast görevleri için programlanıyorlardı. Evet, yanlış duymadın. Bu sadece bir senaryosu değil, belgeler,
Tanıklar ve eski ajanların ifadeleri bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Bu bölümde zihin kontrolü amacıyla kullanılan hipnoz tekniklerini, bilinçaltına erişim yollarını ve hipnozun etik dışı, karanlık kullanım biçimlerini inceliyoruz. Bana hipnoz altında bir şey yaptıramazsın sözü ne yazık ki artık geçersiz. Çünkü bilinç uyanık olsa da zihin çoktan ele geçirilmiş olabilir. Bazen bir filmde bir kare gözden kaçar. Bazen bir reklamda bir kelime yarım saniyeliğine belirir. Ve sen fark etmeden zihninin derinliklerine bir düşünce kök salar. 1950'lerden bu yana reklamcılar ve propaganda uzmanları teknikleri kullanarak insan davranışını şekillendirmeye çalıştı. Bir sinema seansında al mesajı bir anlık görüntüyle verildi. Seyirciler farkında bile olmadan kalktı ve mısır aldı. Bilinçaltı, filtrelenmeden emen bir sünger gibidir. Müzik kliplerinden çocuk çizgi filmlerine, haber bültenlerinden sosyal medya içeriklerine kadar, görünmeyen bir dil bize ne düşüneceğimizi, neyi seveceğimizi, neye itaat edeceğimizi fısıldar. Bu bölümde, mesajların psikolojik etkilerini, bilinçaltı pazarlamanın karanlık yönünü ve modern medya üzerinden yapılan algı yönetimlerine yatırıyoruz. Gördüğün şeyler yalnızca görünen değildir. Duydukların da yalnızca kelimeler değil. Gerçek mesajlar, gözün kırpış süresinde gizlidir. Düşüncelerimizin bir sınırı olduğunu sanırız. Ama peki ya o sınırı başkaları çizmişse? Ya kararlarımız, hissettiklerimiz ve hatırladıklarımız dışarıdan yönlendirildiyse? 1950'li yıllarda Soğuk Savaş korkusu Amerikan hükümetine uç noktalara itti. Komünistlerin zihin kontrolü teknolojileri geliştirdiği düşünülüyordu. İse buna karşılık olarak daha da karanlık bir proje başlattı. MEKE. Resmi adı zihinsel yönlendirme araştırmaları. Ama perde arkasında olanlar, bilimsel değil işkenceye yakındı. Amerikan vatandaşları üzerinde izinsiz yapılan deneylerde gibi halüsinojenik maddeler kullanıldı. Bazıları haftalarca rızası olmadan ilaçlara maruz bırakıldı. Bazıları hipnoza alındı. Bazıları elektroşokla temizlenmeye çalışıldı. Bir doktor vardı. Doktor, Kanada'da hastalarının hafızasını tamamen silip yeniden programlamaya çalıştı. İnsanlar kim olduklarını, nerede olduklarını unuttu. Sıfırdan bir kimlik inşa edilmeye çalışıldı. Bu bilim değil, bir zihinsel soykırımdı. 1980'lerde bazı belgeler ortaya çıkınca gerçekler açığa döküldü. MEKE Ultra'nın varlığını kabul etti ama belgelerin büyük kısmı imha edilmişti. Gerçeklerin sadece bir kısmı öğrenildi. Geri kalanı hala karanlıkta. Peki şimdi sormalı. MEKE gerçekten sona mı erdi? Yoksa sadece adımı değişti? Eskiden kontrol etmek için zincire ihtiyaç vardı. Bugün yalnızca bir cihaz yeterli. Zihin kontrolü artık işkence odalarında değil, cebimizde. Giyilebilir cihazlardan beyin dalgası okuyan çiplere, dijital dünyanın görünmeyen zincirleri her gün daha da sıkılaşıyor. Ve TikTok, sadece ne izlediğimizi değil, ne düşüneceğimizi de yönlendiriyor. Algoritmalar, tercihlerimizi öğrenmiyor, inşa ediyor. Peki ya bu yeterli değilse? İnsan beynini doğrudan bilgisayarlara bağlayan, Neuralink benzeri beyin bilgisayar, arayüzleri artık test aşamasında değil. Fareler zihin gücüyle bilgisayar kontrol ediyor. İnsanlarda denemeler başladı ve zihin kontrolü başlığı uzun süre komplo gibi görüldü. Ama 5 bas istasyonlarının yüksek frekanslı etkilerinin insan davranışı üzerindeki etkisi hala tam bilinmiyor. Yüksek yoğunluklu elektromanyetik dalgalar belli koşullarda ruh halimizi etkileyebilir mi? 2022'de Çin'de yayımlanan bazı askeri belgeler adı verilen yeni bir teknolojiden bahsediyor. Bunlar, düşmanın moralini ve karar alma yetisini hedef alıyor. Artık savaşlar tanklarla değil, veriyle kazanılıyor. Ama esas savaş, her gün zihnimizde veriliyor. Zihin artık bir savaş alanı değil, bir hedef. Yapay zeka sadece bilgi vermiyor, fikir üretiyor. Sana ne izleyeceğini değil, neye inanacağını söylüyor. Çünkü algoritmalar, insan ruhunun haritasını çıkardı. Ve şimdi, bu haritaya göre seni yönlendiriyor. Skandallarını hatırlıyor musun? 2012'de yapılan bir deneyde milyonlarca kişinin haber akışı değiştirildi. Sonuç, insanların ruh hali değişti. Hiçbir şey fark etmediler. Çünkü algoritma sadece gösterdiği insan inandı. Sana ne öneriyorsa sen artık oyum. YouTube'da neyi izliyorsan artık düşüncen o. Kısaca,
Düşünmene bile gerek yok. Senin yerine düşünen bir sistem var. Ve en çarpıcısı, gelişen yapay zekalar, kişilik simülasyonları oluşturabiliyor. Seni yıllarca izlemiş, tüm tercihlerini kaydetmiş bir yapay zeka. Senin gibi düşünen bir dijital ikiz yaratabilir. Bu dijital ikiz ne yapar? Senin adına içerik tüketir. Senin adına karar verir. Ve belki bir gün senin yerine yaşar. Bazıları bu videoyu izleyip unutacak. Bazıları ise uyanacak. Bir saat boyunca geçmişin gölgelerinde dolaştık. Devletlerin nasıl düşünce biçimlerini şekillendirdiğini, bilimin insan iradesini nasıl kırdığını, bilinçaltının nasıl bir savaş alanına dönüştüğünü gördük. Mete sadece bir proje değil. O, insanın kendi zihninden korkmasının adıdır. Bir ulusun, halkını sessizce eğip bükmesidir. Biz hep özgür olduğumuzu sandık. Ama ya seçimlerimiz? En başından beri bizim değildiyse. Televizyonlar, ekranlar, telefonlar. Hepsi bize bir şeyler fısıldıyor. Sessizce, derinden, telkinle. Bu videonun sonunda bir karar vermen gerekiyor. Ya uyumaya devam edeceksin, ya da uyanıp karanlığa gözlerini dikeceksin. Zihin kontrolü yalnızca laboratuvarlarda yapılmıyor. O artık burada, bu videoda, bu uygulamada, kafanın tam içinde yankılanıyor. Zihin, insanlığın en büyük sırlarından biri. Gözle göremediğimiz ama varlığına her saniye şahit olduğumuz bir güç, zihin. Yalnızca düşüncelerin değil, inançların, arzuların, korkuların ve hayallerin kaynağıdır. Ancak bu güç, gerçekten bizim mi? Tarih boyunca pek çok düşünür. Zihinle ilgili aynı soruyu sordu. Ben yapan şey nedir? Fakat bu sorunun ardından gelen asıl korkutucu soru şudur. Bir başkası, ben yapan şeyi değiştirebilir mi? Zihin kontrolü denince çoğu insanın aklına bilim kurgu filmleri gelir. Beyne takılan çipler, hipnozla verilen emirler ya da gizli deneyler. Ancak gerçek, çoğu zaman kurgudan daha ürkütücüdür. Çünkü zihin kontrolü, sadece teknolojik değil, psikolojik, sosyolojik ve kültürel bir araçtır. Bazen bir propaganda afişi, bazen bir şarkı, bazen de sıradan bir haber bülteni bile zihni etkileyebilir. Günümüzde zihin kontrolü denilince akla ilk gelen şeylerden biri, manipülasyon. Sosyal medya algoritmalarından reklam kampanyalarına, siyasi propagandadan dijital bağımlılığa kadar pek çok unsur, zihinleri şekillendirmenin yollarını arıyor. Ama bu yeni bir şey değil. Aslında bu fikir, binlerce yıldır insanların zihnini meşgul ediyor. Antik Mısır rahiplerinden Orta Çağ'daki Engizisyonlara, Nazi Almanya'sından Soğuk Savaş dönemindeki projelerine kadar, zihni kontrol altına alma arzusu, tarihin en derin karanlıklarından biri oldu. Bu videoda, bilimsel gerçeklerden belgelenmiş deneylere, tarihi olaylardan günümüz teknolojilerine kadar uzanan kapsamlı bir yolculuğa çıkacağız. Amacımız sadece bilgi vermek değil. Aynı zamanda şu soruyu sordurmak, gerçekten özgür müyüz? Yoksa sadece özgür olduğumuzu mu sanıyoruz? Eğer zihninizin kontrolü sizde değilse, kimde? Zihin kontrolü dediğimiz kavram, sandığımız kadar uzak değil. Aslında bu kontrol biçimi, her gün karşımıza çıkan haberlerde, reklamlarda, sosyal medya akışında, hatta kullandığımız dilin içinde gizli bir şekilde yer alıyor. Düşün, sabah uyandığında telefonunu alıyorsun. İlk gördüğün şey, bir haber başlığı. Belki bir savaş, belki bir kriz, belki de sana doğrudan hitap bir duygu. İşte tam o anda, zihnin bir yönlendirme alıyor. İnsan zihni, sürekli bilgi bombardımanına maruz kalır. Bu bilgi akışı, zihin üzerinde yavaş ama derin bir iz bırakır, tekrarlanan imgeler, belirli kelimeler, sürekli gösterilen semboller. Bunların hepsi bilinçaltını şekillendirir. Ünlü Fransız düşünür Foucault der ki, güç, sizi bastırmaz, sizi üretir. Zihin kontrolü de tam olarak budur. Baskıyla değil, yönlendirme ile çalışır. Kendi isteğinle bir şeyi seçtiğini sanarsın. Oysa seçeneklerin çok önceden belirlenmiştir. Modern toplumda zihin kontrolü, bireysel bir mesele değil, kitlesel bir yapıdır. Eğitim sistemleri, medya politikaları, eğlence sektörü, hepsi zihni biçimlendirir. Ve sen, bir birey olarak, bu devasa çarkın neresinde olduğunu çoğu zaman fark etmezsin. Fakat en tehlikeli kontrol biçimi, kişinin kontrol edildiğini fark etmediği andır. 1984'ünde ya da Nin Cesur Yeni Dünyası'nda olduğu gibi,
İnsanlar kendi kafeslerini severek taşır. Şimdi bir adım daha atacağız. Geçmişin tozlu raflarına uzanacağız. Gizli belgelerin, deney odalarının, akla hayale sığmaz projelerin arasında dolaşacağız. Çünkü tarihte bazı karanlık güçler bu kontrolü gerçek anlamda denedi. Mekke, Nazi Almanyası, Sovyet psikotronik araştırmaları. Hepsi yalnızca birer söylenti değil, belgelenmiş, itiraf edilmiş ve saklanmış gerçekler. Bu noktada bir seçim yapmalısın. Ya zihninin dümenini başkalarına bırakmaya devam edeceksin ya da farkındalığınla bu oyunu bozmayı deneyeceksin. Zihin kontrolü varsa ona karşı bilinç de vardır. İşte biz bu yolculuğa tam da bu bilinçle başlıyoruz. Zihin kontrolünün perde arkasında yalnızca kimyasallar ya da cihazlar yoktu. Bu operasyonlar insanın en derin duygusal haritalarını hedef aldı. Bireyin kimlik duygusu, özbenliği, hatta zaman algısı bile parçalara ayrıldı. Psikologlar, askeri stratejistler ve hipnoz uzmanları bir getirildi. Amaç, insan zihninin haritasını çıkarmaktı. Başlangıçta sıradan psikolojik testlerle başlayan süreç, kısa sürede daha karanlık deneylere dönüştü. Katılımcılara, saatlerce tekrarlanan cümleler dinletildi. Kulaklarına fısıltıyla değil, bir komutanın bağırışı gibi, sürekli tekrar edilerek verildi. Bazıları "sen bir hiçsin" cümlesini binlerce kez duydu. Sonunda kendi isimlerini bile hatırlayamaz hale geldiler. Bu deneylerde hipnoz ve regresyon teknikleri sıklıkla kullanıldı. Denekler, çocukluk anılarına döndürülerek psikolojik savunmaları kırıldı. Bazılarına geçmiş travmaları tekrar yaşatıldı. Ağlamalar, çığlıklar ve çöken zihinler bu odalarda sıradan hale geldi. İşte tam bu aşamada adı verilen işlem devreye girdi. Zihinleri sıfırlanan bireylerin bilinçaltına yeni kimlikler yerleştirilmeye çalışıldı. Örneğin bir deneye "sen artık bir casussun" denildiğinde, bu cümle onun zihninde gerçeklik kazanmaya başladı. Kendi adıyla değil, atanan kod adıyla yaşamaya başlayan insanlar yaratıldı. Bazı vakalarda bu programlanmış bireyler farklı bir ses tonu, farklı bir el yazısı ve tamamen farklı bir kişilik sergilemeye başladılar. Zihinlerinde birden fazla kimlik taşıyan insanlar. Hepsi Mekke Ultra'nın hayaletleriydi. Zihin, işkenceden kaçamazsa içine kapanır. Bilim insanları bu çöküş anını bir fırsat gibi görmeye başladı. İşte bu yüzden deneklerin sadece zihni değil, ruhu da hedef alındı. Bir psikoloğun ifadesine göre, artık sadece ne düşündüklerini değil, ne hissettiklerini de kontrol edebiliyorduk. Ama bu deneylerin çoğu belgesiz, kayda alınmamış ve tanıksız şekilde gerçekleştirildi. Kaydın olmadığı yerde, zulmün boyutu sonsuzlaşır. Arşivlere geçmeyen bu sahneler, bugün sadece parçalanmış tanıklıklarda yaşıyor. Bu parça, insanın ne kadar kırılgan olduğunu değil, insanın nasıl sistematik şekilde kırıldığını anlatıyor. Ve belki de şu soruyu sorduruyor: kendimiz sandığımız o ben, gerçekten bize mi ait? ...1950'li yıllarda ABD'nin yürüttüğü Mekke projesi, zihin kontrolünün karanlık tarihinde kırılma noktasıdır. Tarafından yürütülen bu program, insanların bilinçlerini manipüle etmek için gibi halüsinojen maddelerin, elektroşok tedavilerinin ve hipnozun kullanıldığı, etik dışı bir deneyler bütünüdür. Pek çok denek, kendi rızası olmadan deneylere maruz kalmış ve yaşamları altüst olmuştur. Mekke yalnızca deneysel değil, aynı zamanda ideolojik bir projeydi. Soğuk Savaş'ın gölgesinde, düşmanı kontrol etmek artık yalnızca askeri değil, psikolojik de bir hedef haline gelmişti. Amaç, insan zihnini parçalara ayırmak, yeniden şekillendirmek ve kontrol altına almak. Bu dönemde yürütülen çalışmaların birçoğu hala gizlilik içinde saklanmakta. Bugün geriye dönüp baktığımızda,
Tarihin farklı dönemlerinde zihin kontrolü her zaman vardı. Bazen dini dogmalarla, bazen ideolojik baskılarla, bazen de bilim kisvesi altında. Fakat ortak nokta hep aynıydı. İnsanın özgür düşüncesini bastırmak. Onun zihinsel bütünlüğünü hedef almak. Mekke, adı soğuk bir yankı gibi tarih kitaplarının arasında, kısık bir çığlık gibi kaybolmuş olsa da, bu proje Amerikan tarihinin en karanlık, en gizli ve en dehşet verici deneylerinden birini temsil eder. 1953 yılında tarafından başlatılan bu program, zihin kontrolünün bir efsane değil, belgelenmiş bir gerçek olduğunu gösteren ilk resmi projelerden biridir. Peki neydi Mekke? Bu projenin amacı, insan beynini manipüle edebilmenin yollarını bulmaktı. Amaç sadece bilgi almak değildi. Kişilikleri silmek, yeni kimlikler yaratmak ve bireyleri bir tür biyolojik kuklaya dönüştürmekti. Deneyler çoğunlukla habersiz siviller, mahkumlar, askerler ve psikiyatri hastaları üzerinde yapıldı. Onlara haber verilmeden gibi güçlü halüsinojen maddeler verildi. Kimileri saatlerce sorguya tutuldu. Bazıları ise haftalarca karanlık odalarda izole edilerek akıl sağlıklarını kaybetti. Kanada'daki Allan Enstitüsü, Mekke Ultra'nın en karanlık laboratuvarlarından biri oldu. Psikiyatrist, hastalarını yeniden yapılandırmak amacıyla elektroşok tedavileri, bilinç silme terapileri ve derin uyku komalarıyla denek haline getirdi. Kurbanlar, geçmişlerini hatırlayamaz hale gelirken, bazıları yeni doğmuş bir çocuk gibi temel işlevlerini dahi unutmuş olarak taburcu edildi. Bu deneylerin arkasındaki felsefe, temel ise ürkütücüydü. İnsan zihni bir tahtaydı. Her şey silinebilir, her şey yeniden yazılabilirdi. Ve bu tahtayı kim kontrol ediyorsa, bireyin kaderini de o yazabilirdi. Bu, Tanrı rolüne soyunan bir devlet aygıtının deliliğe yürüyen adımlarıydı. 1970'lerde bazı belgeler kamuya sızdı. Skandal büyüdü. Amerikan halkı şoktaydı. Ancak birçok belgeye yanlışlıkla yok edilmişti ya da hala gizliydi. Yüzlerce hayat mahvolmuştu. Ancak adalet yerini bulmadı. Ve belki de en korkutucu soru hala cevapsızdır. Mekke gerçekten sona mı erdi? Yoksa isimler değişti. Yöntemler inceldi ama aynı karanlık zihinler hala sahnede mi? Tarih boyunca zihin kontrolünün en etkili araçlarından biri medyadır. Televizyon, radyo, İnternet ve sosyal medya, insanların düşüncelerini, davranışlarını ve hatta algılarını şekillendiren görünmez güçlerdir. Özellikle 21. yüzyılda bu araçlar daha sofistike hale gelmiş. Algoritmalar ve yapay zeka devreye girmiştir. Artık sadece bilgi aktarımı değil, insanların neyi görüp neyi görmeyeceği de kontrol ediliyor. Sosyal medya platformları, kullanıcıların beğeni, paylaşım ve yorumlarını analiz ederek, her bireye özel içerik akışları oluşturur. Böylece zihin, kendi isteğiyle seçtiğini sanırken, aslında önceden belirlenmiş yol haritalarında ilerler. Bu balon filtreleri, gerçeklikle olan bağlarımızı zayıflatır. Kişisel özgürlüklerimiz, teknolojinin kucağında görünmez zincirlerle sınırlandırılır. Televizyon ve haber medyası da bu oyun içinde eski gücünü koruyor. Haberlerin seçimi, kelimelerin kullanımı, tonlama ve görüntüler bilinçli olarak tasarlanır, kitlelerin düşünce biçimleri, korkuları ve umutları manipüle edilir. Örneğin, kriz dönemlerinde korku duygusu pompalamak ya da belirli grupları ötekileştirerek toplumsal bölünmeleri derinleştirmek. Bunlar sadece birkaç taktiktir. Ancak bu kontrol mekanizmaları her zaman fark edilmez. İnsanlar, kendilerini özgür hissettikleri bir alanda aslında manipüle edildiklerini anlamazlar. Bu yüzden zihin kontrolü en sinsice işleyen güvendir. Ben kendi kararlarımı kendim veriyorum sanarken, aslında kimin sözünü dinlediğimizi sorgulamamız gerekir. Modern dünyada bilgi kirliliği, doğru ile yanlış arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Bu bulanıklık içinde, kimileri kolayca yönlendirilir. Algılar değişir, gerçekler yer değiştirir. Ve işte tam burada, zihin kontrolünün tarihsel kurgusu günümüz teknolojisiyle yeni boyutlara ulaşır. Günümüz dünyasında bilgiye erişim kolaylaştı ama aynı hızla manipülasyon da yaygınlaştı. Artık insanlar sadece neyi öğrendiklerini değil, neyi unuttuklarını da medya aracılığıyla belirliyor. Dikkat! Ekranın ışığına kilitlenmiş gözlerle her saniye yeniden şekillendiriliyor. Bu süreçte birey, düşünce üreten bir özne olmaktan çıkıp,
Düşünce tüketen bir nesne haline geliyor. Peki medya bu etkiyi nasıl kuruyor? Anahtar kelime, çerçeveleme. Medya, olayları belirli bir bağlam içinde sunarak algılarımızı çerçeveler. Örneğin bir protesto haberi Vandallar sokakta şeklinde sunulursa, izleyicinin zihninde oluşan ilk düşünce tehdit olur. Oysa halk demokrasi için sokakta deseydi, izleyici belki de destek hissiyle yaklaşacaktı. Aynı gerçeklik, farklı çerçevelerle bambaşka duygular uyandırabilir ve zihin, hangi çerçevede sunuluyorsa o yönde şekillenir. Bir başka yöntem ise tekrar. Belirli bir bilgi, tekrar gösterildiğinde doğruymuş gibi kabul edilir. Algı, tekrarla beslenir. Denir ya, işte bu yüzden medya her gün aynı haberleri farklı açılardan sunar. Zihin bu tekrarların ritmine teslim olur. Bilinçli düşünme yerini otomatik kabule bırakır. Medyanın sunduğu gerçeklik, tek gerçeklik değildir. Fakat çoğu insan ekranın dışına bakmaz. Dijital dünyanın sunduğu dijital kozmos, gerçeğin yerine geçer. Burada eleştirisel düşünme, devre dışı bırakılır. İzleyici sadece neyin doğru olduğunu değil, neye önem vereceğini de başkalarının belirlemesine izin verir. Bu, özgürlük değil, yönlendirilmiş özgürlüktür. Mesajlar, hızla akan görsellerin arasına gizlenme, bilinçaltı kodlarıyla zihni etkiler. Bu mesajlar doğrudan algılanmaz ama bilinçaltına işlenir. Örneğin, saniyelik bir karede görülen bir marka logosu ya da duyulan tek kelimelik bir ses. Zihin bu verileri rasyonel olarak ayıklamaz ama etkilenir. Yani, kontrol edilen bilgi değil sadece, yönlendirilen algıdır. Bir başka silah, duygu sömürüsü. Haberde ağlayan bir çocuk, dramatik bir müzik, yavaş çekim görüntüler. Bunlar zihinsel analiz yerine duygusal tepkiyi harekete geçirir. İnsan düşünmez, hisseder. Ve medya bu duyguları yönlendirerek davranışları etkiler. En sinsi manipülasyon biçimi ise dikkat dağıtmadır. Asıl meseleler göz ardı edilirken, önemsiz detaylar gündem yapılır. Zihin, sürekli değişen gündem arasında nefes alamaz hale gelir. Bu dikkat bombardımanı, bireyin düşünsel istikrarını bozar. Çünkü düşünmek, odaklanma ister. Medya ise o odağı parçalar. Bu yüzden zihin kontrolü, sadece bilinen anlamda hipnoz değildir. Günümüzün hipnozu, renkli ekranlarda, yüksek çözünürlükte, HD yayınlarla karşımıza çıkar. Amaç, bireyi sorgulamayan, düşünen değil izleyen bir varlığa dönüştürmektir. Bizi yönlendiren düşünceler gerçekten bize mi ait? Sabah uyandığında o kahveyi içmeyi sen mi istedin? Yoksa bu bir programlamanın sonucu muydu? Zihin kontrolü denince akla çoğu zaman bilim kurgu gelir. Ama bu kavramın kökleri oldukça gerçek, oldukça karanlık ve düşündüğünden çok daha yakın. 20. yüzyılın ortalarında, Soğuk Savaş'ın gölgesinde ABD, Sovyetler ve hatta Çin gibi süper güçler yalnızca silahlarla değil, zihinlerle de savaş halindeydi. Bilim insanları, psikologlar, hatta istihbarat örgütleri, insan zihninin manipüle edilip edilemeyeceğini test etmeye başladı. Peki ama neden? Çünkü zihin, savaştan daha güçlü bir alan olabilir. Bir halkı kontrol etmek için tanklara ihtiyaç duymuyorsan, o zaman asıl silah bilgidir. Ya da bilginin nasıl sunulduğudur. İlk deneyler, masum görünüyordu. Hafıza üzerinde etkili ilaçlar, hipnoz çalışmaları, elektriksel uyarılar. Ama işler kısa sürede etik sınırların ötesine geçti. Cihain 1950'lerde başlattığı Meka projesi, belki de modern çağın en gizli ve en tartışmalı deneylerinden biriydi. Bu projede insanlar, rızaları olmadan gibi güçlü, halüsinojenlerle testlere tabi tutuldu. Beyinleri yeniden biçimlendirilmek istendi. Bu deneylerin belgeleri yıllarca gizli kaldı. Ta ki 1970'lerde bazı belgeler yanlışlıkla ortaya çıkana kadar. Ortaya çıkan belgeler ise dehşet vericiydi. İnsanlara zihin kontrolü yapılmıştı. Gerçekti, bilimseldi ve yasa dışıydı. Bugün ise zihin kontrolü yalnızca laboratuvarlarda değil, gözümüzün önünde, telefonlarımızda, sosyal medyada, haberlerde, dizilerde, reklamlarda. Ama en önemli soru şu: kontrol gerçekten dışarıdan mı geliyor? Yoksa biz onu arıyor muyuz? Bu video boyunca tarihten günümüze zihin kontrolünün izini süreceğiz. Gerçek deneylerden günümüz teknolojilerine, bilginin nasıl silaha dönüştüğünü, insan zihninin nasıl şekillendirildiğini göreceğiz. Ve belki de sonunda
Kendi zihnimize tekrar sahip olmanın yollarını keşfedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarla örülü istihbarat dünyasında bazı dosyalar vardır ki yalnızca gizli kalmaz. Aynı zamanda korkuyla fısıldanır. McCare işte tam olarak böyle bir isim. 1953 yılında tarafından başlatılan bu proje, kağıt üstünde zihin kontrolü yöntemlerini araştırma programıydı. Ama perde arkasında olanlar, etik ve insanlık onurunun sınırlarını paramparça etti. Amaç neydi? İnsan zihni yeniden programlanabilir miydi? Birini sorgulamadan itaat bir robot haline getirmek mümkün müydü? Bu sorular cai, hipnoz, uykusuzluk, izolasyon, elektroşok ve psikolojik işkence gibi yöntemlere yöneltti. Denekler çoğu zaman habersizdi. Bazıları askerdi, bazıları mahkum, bazıları ise yalnızca rastgele seçilmiş sivillerdi. Belki en çarpıcısı Subproject 68 adıyla yürütülen deneylerdi. Bu alt programda Kanada'daki ünlü bir psikiyatrist olan doktor, hastalarını yeniden şekillendirmek amacıyla haftalarca elektroşok uyguladı. Hipnotize etti ve bilinçlerini sıfırlamaya çalıştı. Hastaların çoğu, tedavi için başvurdukları hastaneden artık kendi isimlerini bile hatırlayamaz halde ayrıldılar. Bazıları konuşma yetisini kaybetti. Bazıları çocuk gibi yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Tüm bu deneylerin amacı, bir insana önce yıkıp sonra sıfırdan yeniden kodlayabilmekti. Ve bu kodlama işini yapacak olan ise cani psikologlarıydı. Peki bu kadar korkunç bir proje nasıl yıllarca gizli kaldı? 1973'te başkanı, projenin belgelerinin büyük çoğunluğunu bizzat yok etti. Ancak bazı belgeler yanlışlıkla arşivde kaldı ve 1977 yılında ABD Kongresi'nde yapılan soruşturmada bunlar kamuoyuna açıklandı. O gün dünya, devletlerin nelere kalkışabileceğini gördü. Bilim kılıfıyla yürütülen bu deneyler, aslında insan iradesinin, hafızasının, hatta kimliğinin nasıl manipüle edilebileceğini kanıtlıyordu. Ama asıl tehlike şu, eğer bu deneyler 70 yıl önce mümkünse, bugün teknolojiyle neler yapılabilir? Mike bir tarih değil, bir uyarı. Zihin kontrolü geçmişte kaldı sananlar, sadece yeni yöntemleri fark etmiyor olabilir. Ve belki de en önemlisi şu, zihin kontrolü her zaman korkuyla gelmez. Bazen bir reklamla, bazen bir telefon ekranıyla, bazen de olur. Bugün artık kimseye enjekte edilmiyor. Kimse karanlık odalarda işkenceye maruz kalmıyor. Ama bu daha az tehlikeli olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü bugünün zihin kontrolü gönüllü. Sabah uyanır uyanmaz aldığın o telefon, sonsuz bir kaydırma çılgınlığına sürükleyen sosyal medya akışları. Tüm bunlar yalnızca senin dikkatini değil, zihnini yeniden biçimlendirmek için var. Peki nasıl mı? Algoritmalar sayesinde. Ve TikTok, her biri neyi ne zaman göreceğini senin yerine karar veren sistemlere sahip. Bu sistemler senin en çok nerede durduğunu, neye ne kadar baktığını, nelerden korktuğunu, neleri özlediğini kaydediyor ve sonra karşına seni en çok etkileyebilecek içerikleri çıkarıyor. Bu bir dikkat oyunu değil. Bu insan psikolojisini veriyle şekillendirme savaşı. Üniversitesinden Harris'in ifadesiyle. Bu platformlar insanların dikkatini satın almakla kalmıyor. Onu şekillendiriyor. Hatta şöyle diyor, teknoloji firmaları, milyarlarca dolarlık sistemleri, seni kandırmak ve alışkanlıklar oluşturmak için kullanıyor. Her beğeni, her yorum, her bildirim sesi, küçük bir ödül mekanizması kuruyor. Tıpkı bir laboratuvar faresine verilen şeker parçası gibi. Ama asıl büyük resim burada başlıyor. Algoritmalar yalnızca bireysel alışkanlıklar yaratmaz. Toplumları kutuplaştırır. Herkesin kendi gerçekliğine hapsolduğu bir dijital hapishane inşa eder. Dikkat et. Sana gösterilen içerikler, inandığın şeyleri pekiştirmek için seçilir. Bu da eleştirel düşünceyi değil, fanatizmi. O yüzden dünya giderek daha radikalleşiyor.
Çünkü her birimiz kendi yankı odalarımızda yaşıyoruz. İşte gönüllü zihin kontrolü böyle işler. Kimse seni zorlamaz. Sadece sana seni verir. Ve sen sandığın şeye dönüşürsün. Modern zihin kontrolü artık parmaklıklar arkasında değil, parmaklarımızın ucunda. Sor kendine, bugün gördüğün, düşündüğün ve inandığın şeyleri gerçekten sen mi seçtin? Yoksa yalnızca algoritmaların sana çizdiği rotayı mı yürüyorsun? Bu sorunun cevabını bulmak için önce zihnindeki yankı odasının duvarlarını görmen gerekir. Gerçek özgürlük bazen yalnızca bir uyanış anıdır. Gözlerinin önünde olan ama hiçbir zaman fark etmediğin mesajlar. Kulaklarının duymadığı ama beyninin kaydettiği. Düşünmediğini sandığın ama kararlarını etkileyen izlenimler. Bunların adı mesajlar ve bu alanın modern adı nöropazarlama. Peki bu ne demek? Nöropazarlama, bir ürün ya da fikirle ilgili kararları beynin hangi bölgesinin, hangi uyarana göre verdiğini inceleyen bir bilim dalı. Yani artık şirketler senin neye evet diyeceğini anketlerle değil, beyin dalgalarında ölçüyor. Büyük markalar, müşterilerin beynini cihazlarına bağlayarak hangi logonun, hangi reklamın, hangi sesin daha fazla dopamin salgılattığını ölçüyor. Bu verilerle de pazarlama stratejileri belirleniyor. Mumi, bir deneyde, katılımcılara kör tadım testi yapıldığında daha çok beğenildi. Ama marka isimleri açıklandığında tercih edildi. Neden? Çünkü markası, beynin duygusal hafıza merkezlerini daha fazla harekete geçiriyor. Peki ya mesajlar? 1970'lerden bu yana pek çok reklam, sinema filmi ve müzik klibi içinde bilinçaltına seslenen gizli imgeler barındırdı. Bir içki reklamında bir saniyeliğine görülen kadın silüeti. Bir çocuk filminde ekrana gizlice yerleştirilmiş sansürlü kelimeler. Tüm bunlar tesadüf değildi. Zihin kontrolü yalnızca devletlerin değil, tüketim toplumunun da işine yarıyordu. Çünkü modern dünyada en büyük savaş, dikkat savaşıdır. Ve en çok dikkat çeken değil, en derine sızan kazanır. Bugün bir reklamı seni satın almaya değil, seçmeye yönlendirir. Yalnızca ne izleyeceğini değil, ne hissedeceğini belirler. Renkler, geçişler. Hepsi seni etkilemek üzere kodlanmıştır. Zihin kontrolü bazen çok karmaşık bir komplo gibi görünür. Ama çoğu zaman basit bir reklam cümlesi kadar sade, bir kadar hafiftir. Ve en korkuncu da şudur. Eğer bir etkiyi fark etmiyorsan ona karşı koyamazsın. Beynin gördüğünü sansan da esas kararlar çoğu zaman bilinçaltında alınır. Bir fikir oraya girdi mi artık senin fikrindir. Ama onu kim yerleştirdi? İşte zihin kontrolünün en sinsi formu bu. Sana senmişsin gibi davranan fikirler. Ve sonunda kendini seçtiğine inanırsın. Oysa yalnızca kodlanmış bir tercihi yaşarsın. Zihin kontrolü üzerine bu yolculuk boyunca geçmişi gördük. Teknolojiyi öğrendik, bilinçaltına dokunduk. Ama şimdi en zor ve en hayati soruyu soruyoruz. Tüm bunlara karşı ne yapabiliriz? Öncelikle bilmelisin ki, seni kontrol etmek isteyen sistemler tek bir silaha hedef alır. Farkındalığını. Eğer farkında değilsen, seni yönlendirmek çocuk oyuncağıdır. Ama eğer görüyorsan, o zaman seni etkilemek imkansız değilse de zordur. İşte tam bu noktada başlar gerçek özgürlük. Görmediğini görmekte, duyduğunu sorgulamakla, kabul ettiğini çürütmekle. Peki nasıl? İlk adım, bilgi orucunu boz. Sana ne söyleniyorsa değil, ne saklanıyorsa onu ara. Tıklanabilir manşetlerin ardına bak. Kaynağı olmayan haberleri değil, arkasındaki güç ilişkilerini sorgula. İkinci adım, dijital bilinç. Telefonun yalnızca bir cihaz değil, bir arayüz olduğunu unutma. Seni izleyen,
Seni analiz bir sistemin içindesin. Peki sen bu sistemin neresindesin? Tüketici misin? Yoksa direnişçi mi? Üçüncü adım, kendi zihnini tanı. Psikolojik açıklarını öğren. Neye kolay inanırsın? Neye çabuk öfkelenirsin? Hangi duygular seni manipüle eder? Unutma, seni en çok etkileyen şey, seni en kolay esir edendir. Ve son olarak, karar ver. Zihnini başkalarının ellerine bırakacak mısın? Yoksa kendi zihninin efendisi olacak mısın? Çünkü bu çağda özgürlük yalnızca siyasi değil, nörolojik bir direniştir. Kafandaki ses gerçekten sana mı ait? Düşündüğün fikir senin mi? Yoksa bir reklamın tohumu mu? Hissettiğin öfke sana ait bir haklılık mı? Yoksa algoritmanın bir oyunu mu? Gerçekten özgür olmak demek, kendi düşüncelerinin kaynağını bilmek demektir. Ve bu bilgi sadece güç değil, kurtuluştur. Son söz şudur: seni kimse zincirlemeyebilir. Ama eğer o zinciri görmüyorsan, onu kırman mümkün değildir. Gör, sorgula, diren. Çünkü zihin son kalemizdir ve o kale ancak içeriden düşürülür. Zihin kontrolü. Pek çoğumuzun bilim kurgu filmleriyle tanıştığı ama gerçekte çok daha sinsi, çok daha sessiz bir tehdidin adıdır bu. İlk videoda tarihsel köklerinden ve deneysel uygulamalardan söz etmiştim. Ama şimdi, görünmeyen, duyulmayan ama her an bedenimizi ve zihnimizi delip geçen bir gerçekliğe dalıyoruz. Elektromanyetik dalgalar. Her şey bir frekans meselesidir. Tıpkı kalbin ritmi gibi, beynimizin de kendi frekansları vardır. Delta, alfa, beta ve gamma. Her biri farklı bir bilinç haline karşılık gelir. Peki ya bu doğal frekanslar dışarıdan müdahaleyle bozulursa? İşte tam burada mikrodalga silahlar ve elektromanyetik saldırılar devreye giriyor. Askeri kaynaklarda yıllardır üzerinde durulan bir teknoloji var. Bu sistemle düşmanın üzerine görünmeyen bir enerji dalgası gönderiliyor. Hedef kişi yoğun bir ısı ve acı hissiyle yerinden kaçmak zorunda kalıyor. Ama bu sadece başlangıç. Bir sonraki adım ısıtmak değil, yönlendirmek. Araştırmalar 6-1 Hz arasındaki elektromanyetik sinyallerin beynin alfa dalgalarıyla örtüştüğünü gösteriyor. Yani dışarıdan gönderilen bu sinyaller kişinin rahatlama, hayal kurma ya da uykuyla uyanıklık arasında bir hale geçmesine neden olabiliyor. Daha fazlası mı? Bu dalgalarla bir kişinin dikkatini azaltmak, düşünme yetisini yavaşlatmak ya da tedirginlik yaratmak mümkün. İşte buna deniyor. Savaş meydanları artık sadece tankların, tüfeklerin değil, frekansların ve sinyallerin arenası haline geldi. Peki ya sivil alanda durum ne? Her gün yanımızdan ayırmadığımız cep telefonları, sinyalleri, beş kuleleri, bunların hepsi birer taşıyıcı ve taşıdıkları sadece internet değil, aynı zamanda potansiyel müdahaleler. Komplo mu, bilimsel gerçek mi? Gelin kulak verin. 1974 yılında Sovyetler Birliği'nin ABD Büyükelçiliğine yıllarca mikrodalga sinyalleri yönelttiği ortaya çıktı. Amaç, elçilik çalışanlarının zihinsel performansını düşürmekti. Amerika buna adını verdi ve cevap olarak Pandora'yı başlattı. Deneklerin ruh hali, beyin aktiviteleri ve davranışları izlendi. Sonuç kısmen örtbas edildi. Ama gerçekler her zaman gömülü kalmaz. Zihin kontrolü artık sadece hipnozcuların ya da psikologların alanı değil. Frekanslar aracılığıyla gözle görünmeyen ama ruhumuza dokunan bir savaşın içindeyiz. Ve unutmadan, bu sadece başlangıç. Sonraki bölümde, rüyaların bile artık bizim olmaktan çıktığını göreceksiniz. Gözlerini kapattığında özgür olduğunu sanıyorsun. Oysa rüyalar artık sadece sana ait değil. İkinci bölümde seni en mahrem rüya alemine götürüyorum. Çünkü zihin kontrolü yalnızca uyanıkken değil, uykudayken de devam ediyor. Ve burada işler daha da karmaşık, daha da karanlık. Yani farkında olunan rüya.
İnsan binlerce yıldır rüyalarında bilinçli olmanın, kendi rüya dünyasını kontrol etmenin yollarını aradı. Ama şimdi, rüyanın efendisi sen değilsin. Bir başkası, sana rüyanı geri satıyor olabilir. Bilim insanları, özellikle 2010'lu yıllardan itibaren rüya sırasında beyin aktivitesini yönlendirecek teknikler üzerine yoğunlaştı. Beyne sesli komutlar verildi, belirli frekanslar gönderildi. Sonuç, insanlar yönlendirilmiş rüyalar görmeye başladı. Yani dışarıdan gelen bir komut rüyanın içine sızabiliyor. Buna deniyor ve şimdilik psikoloji laboratuvarlarında uygulandığı söyleniyor. Ama ya çok daha ötesi varsa? Facebook'un sahibi olduğu bazı nöroteknoloji şirketleri, rüya bazlı reklamcılık fikrini tartışmaya açtı. Uyurken ürün tanıtmak, markaları rüyanızda göstermek. Düşünsene, bir sabah uyanıyorsun ve hiç bilmediğin bir markayı nedense satın almak istiyorsun. Gerçekten sen mi istedin, yoksa birileri geceni mi çaldı? Daha da ileri gidelim. Tarafından desteklenen bazı projelerde, rüya sırasında travmatik anıların yeniden programlanması üzerine çalışmalar yapıldı. Bunun amacı, askerlere savaş sonrası stres bozukluğunu unutturmak. Ama bu teknoloji sadece iyilik için mi kullanılır? Ya bir gün geçmişin sana ait olmaktan çıkarsa? Ya seni sen yapan hatıralar silinirse, değiştirilirse? Rüya artık bir sığınak değil. Orası da gözetleniyor, orası da işgal ediliyor. İnsanlık, uyuduğu an bile denetim altında tutulmak isteniyor. Ve sen hala rüya görmek özgürlüktür mü diyorsun? Belki de artık değil. Belki de özgürlük, bilinçle değil, uyanıklıkla başlıyor. Ama unutma, bilmek ilk savunmadır. Gözlerin kapalı olsa bile zihnin açık kalmalı. Zihin, insana verilmiş en kutsal emanettir. Ama artık bu emaneti yalnızca sen taşımıyorsun. Birileri onu kablolarla, kodlarla ve çiplerle paylaşmak istiyor. Bugün seni geleceğe götürüyorum. Ama bu gelecek öyle parlak ekranlardan, beyaz laboratuvarlardan ibaret değil. Bu zihnin son sınavı ve adı beyin bilgisayar arayüzleri. BCI. Yani beyinle makine arasında doğrudan bağlantı kurma teknolojisi. Beyinden gelen elektriksel sinyaller artık bilgisayarlar tarafından çözümlenebiliyor. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini sistem anlayabiliyor. Peki bu neden önemli? Çünkü bu teknoloji şu anda yalnızca felçli hastalara umut olmakla kalmıyor. Aynı zamanda zihin kontrolünün en ileri, en sinsi aşamasını da oluşturuyor. Artık düşüncelerin sadece sana ait olmayabilir. Belki de zihnine bir yazılım yüklenmiştir ve sen kendi düşünceni düşündüğünü sanıyorsundur. Neuralink'i duydun. Elon Musk'ın projesi. Ama bu sadece bir çip değil, bir paradigma değişimi. Zihinle internete bağlanmak, hatıraları yedeklemek, düşüncelerle cihaz kontrolü yapmak. Başta büyüleyici geliyor. Ama sor bakalım kendine. Benim zihnim bir ağın parçası olursa, o ağ kimden koruyacak? Beyin sinyalleri bir gün harflenirse ne olur? Kendi iç sesin bile sahte olabilir. Bir başka zihnin yankısını taşıyor olabilirsin. Transhümanizm diyorlar buna. İnsanı biyolojik sınırlarının ötesine taşımak. Ama bu sınırı geçenin geri dönecek yolu yok. Zihin kontrolü artık fiziksel değil, dijital boyutta. Bir çip, bir arayüz, bir güncellenmiş bilinç. Hepsi senin ruhunun derinliklerine kadar uzanıyor. Bu artık senin geleceğin değil. Bu senin kaderin olabilir. Ve belki de bu kez. Kontrol sende olmayabilir. Ama unutma, bilinçli zihin her zaman en güçlü kalkandır. Kendi zihnini tanıyan onu hiç kimseye teslim etmez. Zihin kontrolünü konuşurken sadece bir tehditten değil, aynı zamanda bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu sadece korkulacak bir hikaye değil, aynı zamanda uyanılacak bir çağrıdır. Ve şimdi bu çağrıya nasıl karşılık vereceğini anlatacağım. Zihin kontrolü görünmez zincirlerdir. Ama unutma, her zincirin bir kilidi, her kilidin bir anahtarı vardır.
Bu bölümde o anahtarları sana vereceğim. İlk savunman, farkındalık. Ne izliyorsun? Ne dinliyorsun? Kimlerle konuşuyorsun? Sana sunulan bilgileri sorguluyor musun? Yoksa sadece kabullenip geçiyor musun? Unutma, zihin kontrolü ilk olarak senin onayını almadan işe yaramaz. O yüzden sorgulamak bir silahtır. Ve bu silahı ne kadar çok kullanırsan, o kadar özgürsün. İkinci savunman, bilinçli medya tüketimi. Algı tekrarlarla şekillenir. Bir fikir 1000 kere duyulursa gerçekmiş gibi gelir. Bu yüzden izlediğin videolar, okuduğun haberler, takip ettiğin insanlar, hepsi zihnine kodlar yükler. Sana ait olmayan düşüncelerle yaşamamak için. Kendine ait bir filtre inşa etmelisin. Her bilgiyi almadan önce dur, düşün ve sor. Bu bana ne kazandırıyor? Ve kim kazanıyor? Üçüncü savunman, zihinsel hijyen. Evet, yanlış duymadın. Zihinsel hijyen, yani dijital temizlik, düşünsel arınma. Her gün telefonla, ekranla, manipülasyonla haşır neşirken, kendi sesini duyamaz hale gelirsin. O yüzden bilinçli yalnızlık şart. Sessizlikte kendi zihnini dinlemeyi öğrenmelisin. Meditasyon, tefekkür, derin nefes egzersizleri. Bunlar zihninin doğal frekansına dönmeni sağlar. Dördüncü savunman, duygusal denge. Unutma, zihin kontrolü duygular üzerinden çalışır. Öfke, korku, panik. Bunlar seni yönetmenin en kolay yollarıdır. Duygularını yönetemeyen biri, fikirlerini de koruyamaz. Son savunma ise en önemlisi. Bilinçli birliktelikler kurmak. Bilgiyi paylaş, tartış, konuş. Ama bunu bilinçli insanlarla yap. Çünkü manipülasyon en çok yalnızları sever. Zihin kontrolüne karşı en büyük kalkandır. Kendini tanımak. Zihninin derinliğine indikçe orada başkasına yer olmadığını görürsün. Bu yüzden bu videoyu yalnızca izleme. Uyan, düşün, sorgula. Ve son olarak, zihin kontrolüne karşı durmanın en asil yolu, başkasının zihnini değil, kendi zihnini özgür bırakmaktır.